Şöyle bir düşünün, bir medeniyet o kadar güçlü, o kadar ileri ki kendilerinin neredeyse tanrı sanıyorlar. Peki bu baş döndürücü gücün ve kibrin onları nasıl bir sona sürüklediğini hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da böyle bir hikayeye, güç, kibir ve peygamberlik üzerine kurulmuş bir kıssaya derinlemesine dalıyoruz. Her şey aslında tek bir küstah soruyla başlıyor. Bizden daha güçlü kim var? Bakın bu laf var ya, bu sadece bir soru değil. Bu kendini yenilmez sanan, gücünden başı dönmüş bir medeniyetin, yani Ağat kavminin hem tarihe hem de kaderin kendisine attığı bir meydan okuma. Peki ama nasıl oldu da bu kadar sarsılmaz görünen bir güç, bu kadar büyük bir kibirle birleşip kendi sonunu getirdi? Gelin bu işin sırrını çözmek için önce bir bakalım, kimdi bu Ağat kavmi? Şimdi Ağat kavmi öyle sıradan bir topluluk değil. Nuh tufanından sonra sahneye çıkıyorlar ve adeta bir süper güç olarak yükseliyorlar. Anlatılanlara göre inanılmaz fiziksel güçlere sahip, dev gibi insanlarmış. Arabistan Yarımadası'nda kurdukları krallık ise sadece taş ve haçtan ibaret değilmiş. Mutlak bir gücün, eşi benzeri görülmemiş bir zenginliğin de sembolüymüş. Yani düşünsenize o kadar görkemli binalar, kuleler yapıyorlar ki sanki gökyüzüne kafa tutuyorlar. Her yerden zenginlik fışkırıyor, bahçeler, pınarlar. Ama işte bu baş döndüren dünyevi başarılar var ya, zamanla bir zehre dönüşüyor. Onları bu nimetleri verenden, yani tek yaratıcıdan uzaklaştıran o meşhur kibre, işte tam da bu kibir ve manevi karanlık en tepeye çıktığında bir umut ışığı beliriyor. Belki de son bir şans olarak Allah onlara kendi içlerinden birini, Hud peygamberi gönderiyor. Hud peygamberin mesajı öyle felsefi, karmaşık bir şey değildi, hayır. Gayet basit, net ve aslında tam da bu yüzden çok sarsıcıydı. Diyordu ki, size bütün bu gücü, bu zenginliği kim verdiyse ona dönün, nankörlük etmeyin. Peki bu net çağrıya ne cevap verdiler dersiniz? Ağat kavminin liderleri güçlerinden öyle kör olmuşlardı ki, kulaklarını tıkadılar, dinlemek ne kelime, tam tersine peygamberlerine meydan okudular, onu küçümsediler. Yani sadece sana inanmıyoruz demekle kalmadılar. Üstüne bir de dediler ki, bize şöyle gözle görülür bir mucize getir de inanalım. Adeta Allah'ın gücünü test etmeye kalktılar ve Hud peygamberi yalancılıkla suçladılar. Farkında olmadan aslında kendi sonlarını hazırlıyorlardı. Hatta işi öyle bir noktaya getirdiler ki, dediler ki, bizim ilahlarımızdan biri sana musallat olmuş, seni çarpmış. Düşünebiliyor musunuz? Kendi elleriyle yaptıkları cansız putların, hakikati söyleyen bir peygambere zarar verdiğini iddia edecek kadar bir akıl tutulması içindeydiler. Ve işte o an artık geri dönüşü olmayan bir çizgi geçildi. En son, en büyük başkaldırı. Hud peygambere dönüp dediler ki, madem doğru söylüyorsun, o bizi tehdit ettiğin şeyi getir de başımıza görelim. Resmen felaketlerine davetiye çıkardılar. Bu küstah meydan okumaya cevap geldi. Evet, ama hiç bekledikleri gibi değil, bir mucizeyle falan değil. Tam tersine bir lütuf, bir hediye gibi görünen ama aslında onların kibrini sonsuza dek mühürleyecek bir sınavla geldi. Önce bütün diyarlarını korkunç bir kuraklık vurdu. Toprak çatladı, her şey kurudu. Çaresiz kalıp yağmur duası için bir heyet yolladılar. Ama karşılarına çıkan şey sadece bir yağmur bulutu değildi. Onlara bir seçenek sunuldu ve bu seçim sadece hangi bulutun geleceğini değil, bütün bir halkın kaderini belirleyecekti. Ve Ağat halkı, hani o en çok yağmur getireceğini düşündükleri açgözlülükle seçtikleri o simsiyah bulut var ya, işte o bulut ufukta belirdiğinde sevinç çığlıkları attılar. Dualarımız kabul oldu diye düşündüler ama bilmiyorlardı ki o bulut rahmet değil, gazap getiriyordu. Onlar ufukta gördükleri o kara bulutu bir kurtuluş sanıp kutlamalara başlamışken, Hud peygamber gerçeği biliyordu. Acı gerçeği. O bulut tam da onların sabırsızlıkla, küstahça istedikleri o ilahi cezanın ta kendisiydi. Ve sonra azap başladı. Dile kolay. Tam 7 gece 8 gün. Durmaksızın, merhametsizce, her şeyi donduran, her şeyi parçalayan öfkeli bir rüzgar salındı üzerlerine. Sonuç ne oldu peki? İmanla inkar arasındaki o keskin ayrım işte o zaman ortaya çıktı. Bir tarafta Hud peygamber ve ona inananlar ilahi bir koruma altındaydı, güvendeydiler. Diğer tarafta ise
O, bir zamanların mağrur, bizden güçlü kim var diyen Ağat kavmi, o korkunç rüzgar tarafından içi boş hurma kütükleri gibi oradan oraya savruldu. Onlardan geriye sadece ibretlik harabeler kaldı. İşte bu kıssa, Kur'an'da ve İslami gelenekte anlatılan bu hikaye, aslında binlerce yıl öncesinden bugüne bir uyarı gibi, değil mi? Bizi de şöyle bir durup düşündürüyor. Peki ya biz? Bugün sahip olduğumuz güç, teknoloji, refah, bunların bizi kör etmesine, kibre sürüklemesine izin verirsek, tarihin bu acı dersini tekrar yaşama riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? İşte bu soru, hepimizin kendine sorması gereken bir soru.